Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Baklava tarifleri ekranlara düştüyse bayram yaklaşıyor demektir. Ben de bugün bayram için çok pratik bir tarif hazırladım sizin için. Hazır baklavalık yufkayla havuç dilim baklava yapacağım. Yapımı oldukça pratik, çıtır çıtır ve gerçekten çok lezzetli bir tatlı olacak. Tek tek yufka açmakla uğraşmak istemeyenler için güzel bir tarif olacağını düşünüyorum. Hemen tarife geçiyorum. 2 su bardağı toz şekeri, 2 su bardağı su alıyorum ve biraz limon ekledikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan da tereyağım ve sıvı yağ karışımını eritiyorum. Baklavalık yufkalarımı da nemli bezin içine koydum ki kırılıp dağılmasın, yırtılmasın, formunu korusun istediğim için. Şöyle yaklaşık 20 tane baklavalık yufkam var arkadaşlar. Ben 2 tane küçük güveç kapta yapacağım. Yani bu birçok tatlıcıda satılan orta boy güveçler. İsterseniz santim ölçüsünde açıklamaları yazarım malzemelerle birlikte. Şöyle 20 tane baklavalık yufkamı alıyorum ve güveç kabıma göre kesiyorum. Yarısından fazlası kenarda kalıyor arkadaşlar. Onları da 3'e 4'e böleceğim. Baklavanın içerisinde kullanacağım. Düzgün kestiklerimi alt ve üstte kullanacağım. Onun dışındakileri de 2 tepsiye bölüştüreceğim arkadaşlar. Bayağı bereketli, bayağı lezzetli bir tatlı oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Aman yırtıldı, dağıldı diye hiç korkmayın. Hiçbir parçayı ziyan etmeyeceğiz. Öncelikle güveç kabımızın altını yağlamakla başlıyoruz. İlk katı sermeden önce güveç kabımızın her tarafını eşit oranda yağlıyoruz. Ve şöyle düzenli bir şekilde kestiğimiz baklavalık yufkalarından sermeye başlıyoruz. Alt tabanı oluşturmak için birkaç tane bu şekilde sereceğim. Yaklaşık 5 tanesini alta bir taban oluşturacağım. Diğer 5 tanesini de üstte oluşturacağım. 2 tepsi yapacağım için kalan 10 taneyi de diğer tepsi için kullanacağım arkadaşlar. Gözünüze azmış gibi gelebilir ama gayet yeterli ve gayet olması gereken boyutlarda bir baklavamız olacak. Tadı da dediğim gibi çıtır çıtır. Şöyle her katını yağlıyoruz baklavamızın. Yaklaşık 5 kat 6 kat serdikten sonra artık kırıntılardan sermeye başlıyoruz. Dediğim gibi hiç sorun değil. Küçük küçük parçalar da olabilir. Hiç elinizi korkak alıştırmayın. Üzerine koyun. Böyle 3-5 kat koyun. Üzerine biraz tereyağı gezdirin. Burada her katı yağlamanıza hiç gerek yok. Yarıya kadar geldikten sonra ortasına bolca ceviz döküyorum. Siz istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Üzerine birazcık daha tereyağı gezdirdikten sonra şöyle minnak minnak kenarda kalan baklavalık yufkalarımı tekrardan üzerine yerleştiriyorum. Yaklaşık 10 kat bunu geçtikten sonra tekrardan üzerini düzgün yufkayla kapatacağım. Ara ara yağlamaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Yağlama işini hiç bırakmıyoruz. 2 katta bir mutlaka yağlamamız lazım arkadaşlar. Şöyle üst tabakasında tamamladıktan sonra kenarlardan böyle bir spatula yardımıyla baklavamızı düzeltiyoruz ki böyle piştiğinde ağzı yüzü kaymasın ve havuç dilim formunda kesiyoruz. İstediğiniz oranlarda, boyutlarda kesebilirsiniz. Ben 2 tane güveç kabı kullandım. Siz isterseniz şu ısıya dayanıklı cam fırın kaplarında orta boy büyükte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek kap doldurur o şekilde. Ben dediğim gibi orta boyda yaptığım için 2 kabı doldurdu. Şöyle yemek bıçağı yardımıyla baklavalarımı şöyle kenarlardan sıkıştırıyorum. Bunu da mutlaka yapın arkadaşlar. Bu böyle havuç dilim baklavanızın daha bombili, daha dolgun görünmesini sağlayacak. Bu bombeler onu pişerken daha fazla yukarı kaldırmasına yardımcı olacak. İkinci tepsimi de aynı şekilde hazırladım ve dilimliyorum. Onu da aynı şekilde yemek bıçağı yardımıyla kenarlardan sıkıştırarak olabildiğince bir bombe vermeye çalışacağım. Siz de dediğim gibi bu şekilde yaparsanız görüntüsü daha tok, daha yukarıda, piştiğinde daha düzenli bir kabarmışlık elde edeceksiniz. Kalan yağımı da 2 tepsi baklavamın üzerine de yine fırçası yardımıyla gezdiriyorum. 180 derece fırında alt üst kızarıncaya kadar pişiriyorum. Baklavalarım pişerken ben şerbetimi kontrol ediyorum. Kaynayan şerbetimi 20 dakika daha kaynattım orta ateşte
ve fırından çıkardığım sıcak baklavalarımın üzerine kaynar şerbetimi gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi baklavalarım göbek atıyor. Bu demektir ki baklavalarımız çıtır çıtır olacak. Ben Antep fıstığıyla süsledim. Siz istediğiniz gibi, istediğiniz damak tadınıza göre kullanacağınız evde bulunan malzemelerinizle süsleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle havuç dilimimizi alıp sıcak yaz günlerinde, bayramlarda ortasına dondurma koyarak ikram edebilirsiniz veya benim şu an yaptığım gibi tek başına çıtır çıtır da yiyebilirsiniz. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.